Arkadaşlar şu an devrim arabasının olduğu yere girdik. Devrim arabası hakkında zaten size detaylı bilgilendirme yapacağım. Önce etrafı tanıtmak istiyorum. Girişinde gişeler var, güvenlik görevlisi var. Burası bir müze gibi kullanılıyor sanırım. Arabanın olduğu bölümü görmek ücretsiz. İşte burada yine aynı şekilde lokomotifler var. Sanırım bunların da ilk olma özellikleri, hikayeleri vardı. Onları da anlatacağım. Giriş ve bahçe bu şekilde. Bahçe kısmını görmek ücretsiz. İçeriği tam bilemiyorum. Müze yer. Müze, içerisi müze mi? Galiba müze ya. Bakarız şimdi zaten. Aynen, oraya da bir bakarız. Müze diyebilirim ama. Ben yavaştan bir devrim arabasını anlatmaya başlayayım size. Devrimin olayını anlatıyorum size. Tamamen Türkiye'de yapılıyor, tasarlanıyor. Her şeyle Türk mühendislerine ait. 129 günde bitiriliyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Bey'di sanırım. Emriyle yapımına başlanıyor ve 129 günde bitiriliyor. 4 adet yapılıyor bu arabadan. Ve bu 4 adet çok böyle büyük konvoylarla, eskortlarla meclisin önüne kadar getiriliyor. Ancak hepimizin bildiği o benzin olayını unutuyorlar. Alelacele Cemal Bey 2 numaralı, bunlar konvoy şeklinde geliyorlar, 2 numaralı devrim arabasına biniyor ve yakıtı ilk numaraya, birinci arabaya koymuşlar ama Cumhurbaşkanı ikinci arabaya biniyor. 100 metre kadar gittikten sonra aracın yakıtı bitiyor. Ardından diyorlar ki işte bunlar klasik bizim taşlama, Türk milletinin taşlama usulü. Batı kafasıyla araba yaptınız, Doğu kafasıyla benzin koymayı unuttunuz falan. Ama bir gün sonra haberlere böyle çıkmıyor arkadaşlar. Gazeteler, bütün haber kanalları anlaşmış gibi başlık atıyorlar. 100 metre gitti, bozuldu. Tabii bundan sonra biliyorsunuz medyanın etkisi çoğu şey büyük. Bunda da büyük bir etkisi oluyor. Durumu açıklayamıyorlar mı? İşte bir klasik bir sıkıntılar çıkıyor. Ve maalesef devrim arabası o günden sonra yapılmıyor. Kalıyor öyle, duruyor. Ve bu konuda da bir çalışma yapmamak, bilmiyorum kimin ayıbı, bizim mi ayıbımız? Bu haber kanallarının, sitelerin, gazetelerin klasik bir amacı vardır arkadaşlar. Size kötüyü empoze ederler ki siz ona işte bağımlı hale gelin. Sırf yani kendileri prim yapmak için. Belki de şu an Türkiye'nin araba yapmak ne kadar önemli olabilir ki diyeceksiniz. O zaman araba yapan belki şu an Almanya gibi otomobil devi bir ülke olabilirdik. Bu da biliyorsunuz ekonomiye çok büyük katkı, istihdam, refah. Belki şu araba veya benzin konulmaması ya da benzin konulmadığının anlaşılması değil de bunun işte bozuldu diye yaftalanması, yani şu an Türkiye'nin konumunu çok büyük bir şekilde etkilemiş olabilir.